Herkese selamlar. Finansal verilerin, o rakamların en can alıcı noktalarını sizin için ayrıştırdığımız sohbetimize hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün radarımızda gübre fabrikaları TAŞ yani GUBRF var. Şöyle bir bakacağız. Son 10 çeyreklik finansal raporları var elimizde. Bir de güncel faaliyet raporu. Evet, oldukça kapsamlı veriler. Aynen. Bu verilerle şirketin nereden gelip nereye gittiğine dair bir resim çizmeye çalışacağız hep birlikte. Ama başlamadan o klasik ama biliyorsunuz çok önemli hatırlatmamızı yapalım hemen. Tabii. Burada konuşacaklarımız tamamen bilgi paylaşımı, yani sakın ha yatırım tavsiyesi olarak almayın. Kesinlikle. Kendi araştırmanız şart. Kendi araştırmanız her zaman en sağlam rehberinizdir, bunu unutmayın. Bu tarz finansal irdelemeleri, böyle derinlemesine bakmayı seviyorsanız ve kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı da düşünebilirsiniz. Hadi o zaman GUBRF'nin rakamları bize ne anlatıyor, bir kulak verelim. Şimdi bu son 10 çeyrek ve özellikle 2025'in ilk yarısına ait veriler önümüzde duruyor. İlk bakışta ne görünüyor? Nasıl bir hikaye var burada? Ya ilk çarpan şey gerçekten de böyle şaşırtıcı bir geri dönüş hikayesi. Öyle mi? Evet, yani geçmiş dönemlerde ciddi, önemli zararlar yazan bir şirketin özellikle 2025'in ilk yarısında rekor seviyede karlara ulaştığını görüyoruz. Finans jargonunda buna J eğrisi toparlanması denir ya, dipten böyle sert bir V gibi değil de daha yatay gidip sonra birden fırlayan bir grafik. Anladım. J harfi gibi yani. Aynen öyle, tam bir J eğrisi. Bu tablolardaki en belirgin başlık bence. Vay canına, zarardan rekor kâra. Kulağa tabii müthiş geliyor. Peki bu sıçramanın motoru ne olmuş? Yani sadece daha fazla mı satmışlar? Olay o mu? Satışlarda kesinlikle bir artış var, evet. 2025'in ilk 6 ayında konsolide net satışlar, yani ana iş kolundan gelen gelirler, hariç, durdurulan faaliyetler hariç, Tamam. .23,5 milyar TL'ye ulaşmış. Bu geçen seneye göre ciddi bir sıçrama, onu bir kenara koyalım. Üretim ve satış miktarları da artmış görünüyor zaten. Ama işin asıl ilginç yanı, daha doğrusu çarpıcı yanı, kar marjlarındaki patlama. Marjlarda mı? Evet, özellikle brüt kar marjı, satılan malın maliyeti düşürdükten sonra kalan karın satışa oranı var ya, Evet. o geçmişte böyle tek haneli rakamlardayken son çeyrekte %26'nın üzerine fırlamış. %26 mı? Ciddi fark. Haliyle esas faaliyet karını, yani şirketin ana işinden ne kadar para kazandığını gösteren o rakamı 2025 ilk yarısında 4,7 milyar TL gibi etkileyici bir seviyeye taşımış. Müthiş bir rakam bu. Yani sattıkları her 100 liralık üründen, gübreden diyelim, eskiye göre çok daha fazla kar kalıyor ceplerine. Anladım. Peki, tamam, marjlar neden bu kadar yükseldi? Ve daha da kritik soru, bu durum kalıcı olabilir mi? Evet, Çünkü bu tür sıçramalar biliyorsun bazen böyle konjonktürel geçici rüzgarlarla olabiliyor. işte tam da orası kilit nokta. Elimizdeki analiz de zaten bunu işaret ediyor. Bu marj genişlemesinin büyük ölçüde küresel emtia piyasalarındaki o olumlu havadan kaynaklandığını söylüyor. Yani Gübre fiyatlarının dünyada yüksek seyretmesi veya ham madde maliyetlerinin belki düşmesi gibi şirketin doğrudan kontrolü dışında gelişen faktörler çok etkili olmuş. anladım. Bu da doğal olarak şu soruyu akla getiriyor. Gübre sektörü doğası gereği döngüsel bir sektör. İnişleri, çıkışları bol olur. Doğru. Bu yüksek kar marjları bu döngünün neresinde? Ne kadar süre devam edebilir? İşte bu, analizinde altını kalın çizgilerle çizdiği önemli bir belirsizlik. Anlaşıldı. Kârlar harika ama sürdürülebilirlik konusunda kafalarda bir soru işareti var diyorsun. Peki şirketin genel mali yapısı, yani bilançosu ne alemde? Bu karlılık bilançoya yansımış mı bari? Bilanço tarafında da ilk bakışta ciddi bir güçlenme göze çarpıyor, evet. Toplam varlıklar son 10 çeyrekte ikiye katlanmış, 52,6 milyar TL'ye ulaşmış. İkiye katlanmış. Evet. Daha da önemlisi, öz kaynaklar, yani şirketin net varlığı dediğimiz kısım, neredeyse 4 katına çıkarak 29,3 milyar TL olmuş. 4 katına mı? Neredeyse, evet. Bu tabii şirketin borçluluk oranını, yani toplam borcun öz kaynaklara oranını ciddi şekilde aşağı çekmiş. %80'lerin altına indirmiş. Kağıt üzerinde bakınca daha sağlam bir yapı var gibi duruyor. 4 katına çıkan öz kaynak gerçekten etkileyici. Ama
Kağıt üzerinde dedin demin, orada dikkat etmemiz gereken bir nüans mı var? Yani bu artışın tamamı şirketin faaliyetlerinden gelen kârdan mı kaynaklanıyor? İşte orada biraz dikkatli olmak lazım. Öz kaynaklardaki bu devasa artışın tamamı şirketin operasyonlarından yani ana işinden elde ettiği o birikmiş karlardan gelmiyor maalesef. Hmm, Önemli bir kısmı yeniden değerleme ve ölçüm kazançları diye bir kalem var. Yani sahip olduğu varlıkların, arsaların, binaların vesairenin değerinin yeniden belirlenmesiyle ortaya çıkan, hani nakit girişi yaratmayan karlar. anladım. Muhasebesel yani. Evet, bir de yabancı para çevirim farkları gibi yine nakit girişi sağlamayan kalemlerden kaynaklanıyor. Bu durum bilançoya kağıt üstünde daha güçlü gösterse de mesela şirketin piyasa değeri, defter değeri gibi oranlarına bakarken bu detayı akılda tutmakta fayda var. Çok önemli bir nokta bu. Bir de likidite konusu var. Şimdi karlılık uçmuş diyoruz ama şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü yani likiditesi biraz sıkışık görünüyor. Öyle mi? Evet, özellikle asit test oranı diye bir oran vardır. Hani şirketin elindeki en likit varlıklarla stokları saymadan kısa vadeli borçlarını ne kadar ödeyebildiğini gösterir. O oran biraz zayıf seviyelerde. Hmm. Nakit akış tablolarına bakınca karların bir şekilde nakde döndüğünü görüyoruz ama artan satışlarla birlikte alacaklar ve stoklar da şişmiş. Bu da işletme sermayesi üzerinde bir baskı yaratıyor olabilir. Analizde bu potansiyel riske işaret ediyor zaten. Ki nakit durumu o kadar rahat olmayabilir, hatta biraz sıkışık olabilir diyorsun ve öz kaynak artışının da bir kısmı dediğin gibi muhasebesel. Peki bu finansalların dışında şirkete dair bilmemiz gereken güncel, önemli bir gelişme var mı? Var. Hem de oldukça önemli bir gelişme var. Bu incelediğimiz 2025 ilk yarı finansallarından sonra olmuş bir olay bu. Yani Temmuz'da falan mı? Evet, Temmuz 2025'te şirketin önemli üretim tesislerinden biri olan Yarımca'da grev başlamış. Grev mi? Evet, toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle Petrol İş Sendikası grev kararı almış ve uygulamaya başlamış. Bu grevin 3. çeyrek finansalları üzerinde nasıl bir etki yaratacağını henüz bilmiyoruz tabii. Doğru, daha yeni başlamış sayılır. Ama potansiyel olarak üretimi ve satışlarını olumsuz etkileyebilir. Bu önemli bir gelişme. Analizde ayrıca şirketin zaten bildiğimiz emtia fiyatlarına olan hassasiyeti ve Gübretaş Maden Yatırımları AŞ üzerinden yürüttüğü Söğüt Altın Madeni gibi büyük yatırım projelerine de tekrar dikkat çekiliyor. Bu grev meselesi gerçekten de kısa vade için önemli bir belirsizlik unsuru yaratmış o zaman. Yani şimdi her şeyi bir araya getirirsek elimizdeki analiz bize diyor ki şirket müthiş bir finansal geri dönüş yapmış, o J eğrisi dediğimiz olay gerçekleşmiş, Evet, kâr marjları rekor seviyede ama bunun sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri var çünkü küresel etkilere çok açık. aynen öyle. Bilanço güçlenmiş gibi görünse de öz kaynak artışının kaynağına ve özellikle likidite durumuna yani nakit akışına dikkat etmek gerekiyor. Üstüne bir de şimdi grev riski eklenmiş durumda. Peki tüm bunları tartan analiz nasıl bir sonuca varmış, ne diyor? Ama analiz, şirketin mevcut bu yüksek karlılığını bir şekilde devam ettirebilirse ve bahsettiğimiz riskleri, özellikle marjların daralması riskini ve bu yeni çıkan grev gibi operasyonel riskleri yönetebilirse bir potansiyeli olduğunu belirtiyor tabii. Ama Ama bu belirsizlikler nedeniyle daha çok yüksek risk iştahına sahip yatırımcılar için uygun olabileceğini ima ediyor ve spekülatif al gibi bir değerlendirme yapıyor. Yani al değil de biraz daha dikkatli olunması gerektiğini söylüyor gibi. Tekrar altını çizelim, biz burada sadece analizin kendi çıktılarını, kendi değerlendirmesini aktarıyoruz. elbette, elbette. Gübref için gerçekten ilginç bir tablo ortaya çıkmış. Bir yanda çok parlak görünen kar rakamları, diğer yanda ise önemli soru işaretleri ve somut riskler var. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu analiz hakkında? Bu geri dönüş hikayesi size ne ifade ediyor? Fırsatlar mı daha ağır basıyor sizce, yoksa az önce konuştuğumuz riskler mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Kesinlikle öyle. Dinleyicilerimizin yorumları bizim için değerli. Belki üzerine kafa yorulacak bir soru daha ekleyebiliriz. Gübre gibi iniş çıkışları yani döngüselliği çok belirgin bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket, bir yandan grev gibi ani gelişen operasyonel krizleri yönetmeye çalışırken, diğer yandan Söğüt'teki altın madeni gibi çok uzun vadeli ve büyük sermaye gerektiren stratejik yatırımları nasıl dengede tutabilir? Evet, bu dengeyi kurmak. Bu dengeyi kurmak her zaman çok zordu böyle şirketler için.
Çok yerinde bir nokta gerçekten. Önümüzdeki dönemde başka şirketlerin finansal durumlarını da bu şekilde mercek altına almaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalarak bu analizlerden haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Hepinize bereketli ve bol kazançlı günler dileriz. Hoşça kalın.